Merhabalar, ben Melis Danişment. Komün Dünyası'na hoş geldiniz. Bu programda size kültür sanat dünyasına ait tüm haberleri vermeyi planlıyoruz. Müzik, sinema, sahne sanatları, aklınıza ne gelirse haydi bakalım başlıyoruz. Amy Winehouse'un hayatını anlatan Back to Black adlı film Türkiye'de gösterime girdi. Öncesinde epey bir konuşulmuştu çünkü başrol oyuncusu filmde oynamalı mı oynamamalı mı çok fazla yorum yapıldı. Hatta Lady Gaga'nın bu role tam cuk oturacağı söylenmişti. Fakat sonunda 1996 doğumlu Marisa Abela bu rolü kaptı. I write songs because I don't know what I'd do if I didn't. Eleştiriler ya da takdirler, övgüler ne kadar yüzde kaç olacak, hangi tarafa daha çok kayacak zaman içerisinde göreceğiz. Bu arada hemen size arada bir tavsiye vermek istiyorum. 2015 yılında yayınlanan Oscar ödüllü Amy Winehouse belgeseli Amy gerçekten yürekleri tam olarak dağlayan bir belgesel. Yani izlemesi yer yer zor bir belgesel. Amy Winehouse. Onu mutlaka izlemenizi öneririm. Bu filme de eğer merak ediyorsanız tabii ki gidin ve yorumlarınız bakalım ne olacak? Siz hangi taraftasınız? İçten samimi bir yapım olmuş mu yoksa Amy Winehouse'un anısının üzerinde birazcık bulutlar mı dolaşıyor? Karar verirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda benim çok sevdiğim bir yazarın Haldun Taner'in ölüm yıl dönümüydü. Bu vesileyle biz de Fenerbahçe'ye gittik ve Haldun Taner Müzeyevi'ni gezdik. Şu anda Fener yolundayız. Haldun Taner Müzeyevi'nin önündeyiz. Doktor Faruk Ayanoğlu Caddesi'ndeki en güzel özellikli tarihi binalardan biri. Kendisini anmak üzere bu güzel tarihi binayı, müzeyevi'ni gezeceğiz. Şu anda Haldun Taner Müzeyevi'nde içerideyiz. Gördüğünüz gibi acayip güzel ve tarihi bir ortam burası. Fenerbahçe'nin en güzel yerlerinden biri. Kişisel eşyalarının da olduğu, aynı zamanda gördüğünüz üzere pek çok afişinin, üretimlerinin de yansımaların olduğu tüm detaylar burada. Burası 2 katlı tarihi bir bina. Şimdi ilk katı gezeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, müzede burada da bir defter var. Gelenler buraya duygularını, düşüncelerini yazıyorlar. Çıkışta ben de yazıp imzalayacağım. Biraz önce size Haldun Taner'in kişisel eşyalarını göreceğimizi söylemiştim. İşte eserlerini yazdığı daktilosu burada. Arka tarafta da fotoğrafta Haldun Taner'in çalışma masasını, yani bu masayı ve daktilonun kendisini görüyorsunuz. Pek çok eser buradan çıktı. Hatta daktilonun üzerinde minik kurumuş bir tatlı çiçek de var. Gördüğüm an vurulduğum 2 mobilyadan bahsedeceğim size. Çünkü çok özel, çok değerli mobilyalar bunlar. İkisi de Haldun Taner'in babasının, yani devletler arası hukuk profesörü Ahmet Selahattin Bey'e ait çam yazı masası ve kitaplığı. Yani bu devirde bu ikisini de şu anda bulmanız imkansız. O kadar değerli ve güzel, o kadar zarif ve zevkli eşyalar. Burada Haldun Taner'in kişisel eşyaları var gördüğünüz gibi. Bir de çok tatlı anne oğul bir kart yazışması var. Böyle Almanya'da üniversite okurken Haldun Taner annesine yazdığı çok naif, çok güzel bir kart. Pek çok değerli eşya var. Buraya baktığınız zaman zaman tüneline girmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Hazır Haldun Taner Müzeyevi'ne gelmişken biraz da nostalji rüzgarları estirmek istiyorum. Elimde şu anda Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu kitabı var. Niye nostalji rüzgarları? Çünkü bu benim ilk gençlik yıllarımda okuduğum İlk kitaplardan biri ve bayılmıştım. Yani eğer okumadıysanız ilk işiniz gidip bu kitabı almak olsun. Muhteşem bir kitap. İşte buradayken de ben kendi kitabımı, yani işte gördüğünüz gibi artık bayağı eskimiş olan kitabımı getirmek istedim. Normalde bu 5. baskıymış, şimdi içine baktım. 1987 yılından bir baskı. Tabii ki ilk baskı 1953'tü. Ama bu kitabın ve diğer kitapların en eski halleri biraz önce bahsettiğim o müthiş kitaplıkta, çam kitaplıkta yer alıyor. Saklı bir hangi müftehayım sana. Çok sevdiğim ve zamanında çok dinlediğim Kargo'nun şarkıları farklı sanatçılar tarafından tekrar yorumlandı. Bir albüm oluşturuldu. Kargo Tribute albüm. Bu vesileyle Koray Candemir'i yakaladık. Aynı mekandayız şu anda ve onunla beraber
tüm merak ettiklerimizi de sorup öğrenmeye karar verdik. Şimdi Korel Can Demir bizimle. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Korel'cim hoş geldin. Merhaba. Merhaba canım. Herkes hazırmış. Biz de Herkes hazır mıyız? Biz de Melis? hazırız. Şu anda Burak Güven'in ilk solo albümünün lansmanında biz bir köşeye çekildik kahvelerimizle röportaj yapıyoruz. çok uygun. Burak duymasın. Nasılsın öncelikle? Neler yapıyorsun? İyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle Burak'tan başladığım onu için ona diyeceğim. hemen... Albümü işte- dinlemişsindir tabii Evet, ki çok evet, önceden. dinletti bana. Çok seviniyorum yani onun böyle bu şekilde güzel üretmesini ortaya koyması. Zaten senelerdir bekliyorduk onu. Hep üreten bir adamdı. Tam böyle kendine Tam güzel kendisi yakışır, gibi, evet. butik, çok güzel uğraşılmış, şahane bir albüm yapmış. Sözlerini de çok beğendim. Ben de öyle. Onun için tavsiye ediyoruz. Biz de Kesinlikle onun tavsiye ediyoruz lansmanındayız. Burak'ın albümünü. O albümden bir başka albüme geçiyorum. O da Kargo. Tribute albüm Kargo, tabii ki. evet. Gözyaşlarıyla ben Saygı haberi albümünde. aldım. Çünkü bir kargo fanı olarak üniversite döneminde çevir çevir kasetlerde dinleyerek bütün şarkıları sana hayran olarak elbette. Ya. Çok dinledik, çok eskittik o kasetleri ve şu anda yıllar sonra başka isimlerden, başka gruplardan sizin şarkıları dinliyoruz. Nasıl hissediyorsun yani kendini? Çünkü sen çok Kargo ile özdeşleşmiş bir vokal olarak başka isimlerden kendi söylediğin, yıllarca söylediğin şarkıları duymak nasıl bir his? Ya değişik hissettiriyor, güzel hissettiriyor. Nostalji yapıyorsun. Geçmişe zaman tüneli açıyor. O şarkının böyle hikayelerinde eskisine dönüyorsun falan. Çok çok da güzel yorumlar yaptılar yani böyle şahane şarkılar var. Orijinallerinden bazıları daha iyi olmuş. Öyle mi? Ben de tam Çaktırmıyor. şey diyecektim böyle hani bir burun kıvırdığını falan oldu mu acaba yok diye. canım zaten daha iyi yapsınlar yani bu kadar sene sonra o da ayrı da. Tabii ki yani o zamanki şeyin modu farklı da şarkıların. Startı şöyle oldu. Hade Elazzi bizim eski yapımcı arkadaşımız, eski dostumuz. O işte hala da zaten benim yani plak şirketim, solo işlerimi onunla yapıyorum. Kargo'yu da o kataloğu çok seviyordu. Hadi bu şarkılar ortada kalmasın böyle bir hayalim var bunu yapmak istiyorum diye geldi. Böyle herkesle konuşmuş. Herkes bütün çocuklara onay vermiş. İşte böyle bayağı sürdü. 3 sene falan Bayağı onu sürdü. biliyor, duydum ben. Tabii, Epey tabii, bir çok, sürdü. çok yoruldular yani. Hani Hadi'de, ekipte. Biz de dışarıdan destek vermeye çalıştık işte olaya. Sonra şimdi işte albüm çıktıktan sonra böyle bir şeyi, o saygı albümünün konserlerini yapalım. Biraz Benim en eğlenelim. heyecanlandığım kısım o. Çünkü yani gerçekten oturup da dinlemek, canlı canlı dinlemek benim çok özlediğim bir şey. Ne zaman neler olacak? 1 Haziran'da İstanbul, 2 Haziran'da da İzmir'de var. Yani zaten birkaç konserlik böyle bir şey yaptık. Devam edelim Öyle bir belki. heyecan. Yani çocuklar öyle işte seneler sonu bir araya geldi ekip. Çok uzun provalar. seneler sonra. Evet. Provalara daha başlamadık ama Başlamadık. çok yakında başlayacağız. Çalarız, hallederiz onları ya da işte böyle yani güzel eğleniyoruz yani biraz böyle bir geçmişi yad ediyoruz. Bakalım yani birkaç tane konser veririz. Böyle bir kafamızda bir paket konser şeyi var. Sonra da o bizi nereye götürür bilinmez ama ben kendim de solo albüm hazırlığındayım şu an Tam zaten. evet merak ettiğim şeylerden biri senin şarkılarını en yakın ne zaman dinleyeceğiz? Evet. Bir böyle bir güzellik yaptık kendimize ekiple. Böyle bir stüdyo Stüdyo, kurduk evet. ve o stüdyoda kayıtları yapıyoruz şimdi. Bir de böyle doğa içerisinde bir yerde o stüdyo diye hatırlıyorum sanki. Evet öyle yani miydi? İstanbul'un kuzeyi diye. Kuzeyi, he. Öyle diyelim. Başka bir havası var tabii. Orada işte bayağı solo albümde şarkıları devam ediyorum. Onu herhalde sonbaharda çıkarırım diye düşünüyorum. Heh, Solo güzel. albümde. Onun konserleri başlayacak o zaman da. Evet yani böyle bir hareketlendi yani ortalık. İyi de oldu, fena olmadı ya. Onun dışında mekancılık da var. Devam Dastas zaten Dastas'ta devam da ediyor. ediyorsun. O artık 7. senesi bitti. Onun da hatta geçen öyle bir şey yaptık. 7 sene oldu mu? Oldu, 7 sene oldu. Bursa açıldı. Dastas Ay, Bursa evet, var. Hayali hala yaşıyor. Çok Evet. güzel. Bu yaz ne yapacaksın diyerek de sona erdirelim röportajı. Bu yaz senin için neler var? Tatil mi var, çalışmak mı var? Bu yaz İşte biraz kafanda tatil ne var? yaparım ama deli gibi solo albüme çalışmak durumundayım. Çünkü o şarkıları böyle yaptıkça işte ona bayağı böyle bir ince ince gireceğim. Bu yaz kayıttayız yani. Ha, iyi, çok güzel. Yani kayıtta çalışarak geçecek. Evet. Bir ara bir şeye uzanırsın ama. O kesin olur ya arada. Birkaç gün böyle Deniz gitme gelme, kenarı. hava alma olur ama genel olarak çalışırız yani. O zaman sana iyi bir yaz diliyorum ve çok teşekkür ederim. Çok Bu teşekkür nezaketin ederim. için her zaman seninle röportaj yapmak bir zevk. Yani Dolayısıyla teşekkür ederek. Görüşmek üzere. Siz en son ne izlediniz, ne dinlediniz ya da ne okudunuz? Eğer yorumlara yazarsanız ben de oradan faydalanmayı planlıyorum. Benim çok işime yarar ve şimdiden teşekkür de ederim size.